Eğer videomu buraya kadar beğendiyseniz arkadaşlar ve hala abone değilseniz lütfen Servil'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Ağız tadınız hiç bozulmasın. Bu güzel lokum tarifimle lokum gibi kalın. Bakın şimdi sizin için yiyorum arkadaşlar. Özellikle sabah kahvesinde bu lokum muhteşem oluyor. Sizlere öneriyorum. Merhaba arkadaşlar. Servil'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere nar suyuyla narlı lokum yapıyorum. Bunun için 3 tane büyük narım var. Narımızı şöyle ortadan arkadaşlar çiziyoruz. Derin değil de az kesiyoruz. Az ikiye. Su ziyan olmasın diye mutlaka altına bir kap koyun. Daha sonra narımızı şöyle kesikler atıyoruz. Kolay nar temizlemeyi arkadaşlar size göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi blender yapmıyorum çünkü narın içindeki çekirdek çok değerli olduğu için arkadaşlar ben o çekirdekleri de kullanıyorum. Daha sonra ters çeviriyorum. Şöyle. Vurunca arkadaşlar bakınız nar taneleri hemen dibe akıyor. Şimdi bakın arkadaşlar 3 tane narım, çok büyüktü narlarım. Bu kadar nar çıktı. Şimdi ben narları elimle ezeceğim suyunu çıkarmak için. Dilerseniz bunu robottan da çekebilirsiniz. Çekirdekleri biraz acılık yapıyor. Fakat ben çekirdeklerini tane olarak istiyorum. Kurutuyorum ve kahvaltıda kullanıyorum, yiyorum arkadaşlar. Çünkü çok değerli bir besin. Bu şekilde koyduktan sonra şöyle sıkarak bakın. Çok rahat bakın. Suyu o kadar rahat çıkıyor ki. Çekirdeği de size kalıyor. Ve çekirdeğin acısı lokumumuza geçmemiş olacak. Bereketli bir meyve. Antioksidan. Arkadaşlar şu elinizi alıyorsunuz. Suyu yüzünüze sürüyorsunuz. Ciltteki lekeleri yok ediyor. Ve antioksidan olduğu için değeri çok yüksek. Kaşıktan koyarak devam edeceğim bu şekilde. Tüm narlarımı bu şekilde sıkıyorum. Şimdi çekirdeklerimiz içerisine içme suyu koydum. Çünkü kalan rengi de ben değerlendiriyorum ve içiyorum. Şimdi böyle 1-2 saat bekleyecek. Bu şekilde bakınız şahane bir nar suyumuzu elde ettik. Şimdi ölçerek yapıyoruz arkadaşlar. Ne kadar suyumuz var o kadar nişasta ve şeker koyacağız. Şöyle ölçüyoruz. 1 Bunu siz ikinci su bardağını bırakıyorum. 3. su bardağı nar suyunu da ilave ediyorum. Nişastasını ve şekerini burada vereceğim. 1 su bardağı nişastasını ilave ediyorum. Daha sonra 1,5 su bardağı klasik ölçü bardakları şeker, toz şeker ilave ediyorum. Çok güzel. Bu aşama arkadaşlar çok önemli. Hepsi birlikte eriyene kadar bir güzelce çırpıyoruz. Bakınız şeker eridi. Nişasta ile birlikte çok güzel karıştı. Şimdi dibi tutmayan bir kaba alalım. Bakır kapta yapılır özelliği ama ben dibi tutmayan kabını tercih ediyorum. Şimdi kabımızı alıyoruz. 100 gram kavrulmuş tuzsuz fındığım var arkadaşlar. Şimdi eğer fındığınız çiğ ise mutlaka kavurun. Ben bu tarifimde fındık kullandım. Ceviz de olabilir. Antep fıstığı olursa çok daha güzel olur. Tercih sizin. Bunlar yoksa da sade de çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi lokumumuzu pişirme aşaması. Fındıkları bütün koymuyorum arkadaşlar. Şimdi biraz küçültüyorum. Şimdi orta ateşte kaynayana kadar hiç durmadan karıştırıyoruz. Daha sonra kaynadıktan sonra küçük ocağa alacağım. Kahve ocağımın yarısını aldım. Ocağınızın en düşük ısısını alıyorsunuz arkadaşlar. Ve hiç durmadan karıştırıyorsunuz. Eğer durduğunuz anda pelteleşir
pelte olur. Bu pelte olmasını mutlaka engelleyeceğiz. Sürekli bu şekilde karıştıracağız. Tabi lokum yapan firmaların bu özel aparatları var. Makineler karıştırıyor ama biz makine olacağız. Bu şekilde. Şimdi kaynama noktasına geldikten sonra 20 dakika. Buradaki püf noktası arkadaşlar, narın içindeki suyunu azaltarak nişasta şekerle özdeşleşip lokum kıvamına gelmesi. O deyim var ya, lokum gibi oldu. İşte o lokum gibi kıvamı yakalamak için sürekli karıştırıyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız, kıvamı kaynadı şu anda. Kıvam bu. Şimdi aynı bir helva gibi hiç durmadan arkadaşlar suyunu iyice çektirteceğiz. Lokumun özelliği arkadaşlar karıştırmak. Başka hiçbir özelliği yok. Sadece kaynadıktan sonra 20 dakika bu şekilde karıştıracaksınız. Sanki bir ilmek helvası kavuruyor gibi. Yoksa pelte olur. Şimdi ben bunu bu şekilde dökersem borcama pelte olur. Ama ben şimdi bunu 20 dakika bu şekilde karıştırıyorum. Lokum oluyor. Karıştıra 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 kahve ocağının bakın en kısığında, en küçüğünde, yani mum ışığı gibi dibini tutmaması için bu şekilde karıştırıyoruz. 20 dakika sonra son halini göstereceğim. Zaten bakın arkadaşlar 1 santim suyunu çekti. Şimdi biraz daha suyunu çekecek. Tam lokum olacak. Arkadaşlar bakar mısınız, lokumumuz bu şekilde bu kıvam olacak. Kıvam bu. Bakın sürekli karıştırdığımız için dibi de hiç tutmadı. Şimdi kıvam bu şekilde hazır. İçerisine robottan çektim, iri çekmiş olduğum fındığımı ilave ediyorum. Ve fındığımı güzelce yediriyorum. Fındığımızın her tarafına lokumumuzun değmesini istiyorum. Daha sonra ıslatmış olduğum kabın içerisine lokumumu yerleştireceğim. Islatıp yıkadım. Fakat kurulamıyorum. Fazla suyu da şöyle attım. Şimdi hazırlamış olduğum lokumumu spatula ile güzelce yerleştireceğim. Şimdi bakın kıvam bu şekilde olacak. Yoksa lokum olmaz. Düzgünleştireceğim donmadan, sıcakken. Eğer soğursa bu şekli veremezsiniz. Şimdi kare cam kabıma bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Bakınız soğumaya başladı. Hemen sertleşmeye başladı. Onun için hemen ılıkken kabınıza yerleştirin. Şöyle. Şuradan da bakın sizin için bir tadına bakıyorum arkadaşlar. Süper bir lezzet. Bakın sürekli karıştırdığımız için tenceremizin dibine hiç tutmadı. Buzdolabında dinlenecek. Yarın kesip sunum yapacağım. Nar çekirdeklerini de suda beklettim. Çünkü ziyan olmaması için suyunu da içeceğim şimdi yemekle birlikte. Şu şekilde süzüyoruz. Çekirdeklerini kurutacağım. Bu şekilde iyice sularını alıyorum. Şu bakar mısınız çıkan suya? Şimdi şifa niyetine arkadaşlar şu suyu şöyle yemeklerin yanında şimdi ben içeceğim. Şimdi sizin için içiyorum. O kadar güzel, fresh ki şekersiz. Diyet yapanlar özellikle bu suyu tercih edin. Arkadaşlar nar suyumuz da bu şekilde hazır. Kuruttum. Robottan geçireceğim. Un halinde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çok değerli antioksidan. 12 saat dolapta, buzdolabında bekledi. Lokumu bakın şu şekilde size gösteriyorum. Kenarlarından ayrılma başladı. Şimdi ters çevireceğim. Şimdi lokumumu şu şekilde ters çeviriyorum. Bakınız bu şekilde düşüyor. Çok güzel çıktı. Kabımı ıslatmış olduğum için. Şimdi üzerine
bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Altında da tepsimin Hindistan cevizi vardı. Türk lokumu yaptık arkadaşlar, narlı. Ben şu şekilde keseceğim. Bu şekilde 2'şer santim büyüklüğünde lokumlarımızı kesiyoruz. Şu şekilde kesiyoruz. Bakınız, bir tane göstereyim. Lokumumuz lokum gibi oldu. Fındıklı nar suyu ile hazırlamış olduğum lokumların bir kısmını hazırladım. Türk iş lokumlarımı. Şimdi kalanlarını nasıl hazırladığımı tekrar size göstereceğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten bir lokum bunlar. Şu güzelliğe bakın. Rengini bir önce size göstermek istedim. Ben Hindistan cevizi ile kapladım her yerini. Dilerseniz siz pudra şekeriyle de kaplayabilirsiniz. Ben önce şöyle bir üzerine serpiyorum arkadaşlar. Kalan Hindistan cevizlerimi de kesinlikle atmıyorum. Kek yapacağım. Hindistan cevizli kek. Siz de şu şekilde her yerine eşit miktarda yaptıktan sonra bakınız, bu şekilde zaten hemen taze olduğu için 12 saatlik 24 saati geçerse bu kuruma yapıyor arkadaşlar. Bu Hindistan cevizlerini kolay yapışmıyor o zaman. Ben şimdi 12 saat beklettim. Size de önerim bu yönde. Bakınız, bu şekilde. Ben az şekerli lokum hazırladım. Eğer çok şeker severseniz şeker miktarını damak zevkinize göre arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Şimdi orijinali arkadaşlar 12 saat bu şekilde dinlenirse çok güzel oluyor. Dinlenmeden de yiyebilirsiniz. Zaten ben şimdi 2 tanesini hazırlarken ağzıma attım, yedim. Muhteşem bir lezzet. Bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. O kadar basit. Bir zorluğu var arkadaşlar. 20 dakika hiç durmadan karıştırmak. Onun dışında hiçbir zorluğu yok. Buyurun. Şimdi tümünü hazırlıyorum. Şöyle de üzerine en son şöyle bir döküyorum. Eğer videomu buraya kadar beğendiyseniz arkadaşlar ve hala abone değilseniz lütfen Servil'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Ağız tadınız hiç bozulmasın. Bu güzel lokum tarifimle lokum gibi kalın. Bakın şimdi sizin için yiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? İçi de fındıklı, o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Hafif narın ekşisiyle tatlı Hindistan cevizi, muhteşem bir lezzet. Kahvenin yanında biz tüketiyoruz arkadaşlar. Özellikle sabah kahvesinde bu lokum muhteşem oluyor. Sizlere öneriyorum. Arkadaşlar, sizler için Türk iş lokum hazırladım. Nar suyu, fındık, Hindistan cevizi ile bu muhteşem üçlünün buluşumu, lezzeti muhteşem oluyor. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servil'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servil'in mutfağını izlemeye devam edin.